Şimdi bu videoda hem Paris'e bir göz atacağız hem de olimpiyatlar tarihine bir yolculuk yaparaktan genel kültür seviyemizi biraz arttıracağız. İlk olarak M.Ö. Yunanistan'a gidip antik olimpiyatların nasıl başladığını ve sona erdiğini keşfedeceğiz. Ardından 1800'lerin sonunda Paris'e dönüp modern olimpiyatların kim tarafından canlandırıldığını göreceğiz. Sonrasında olimpiyat sembollerin anlamlarına değinip modern olimpiyatlarla ilgili ilginç bilgilere göz atarak 2024 Paris olimpiyatlarına dair son notlarımızı da bitireceğiz. Şimdi gelin ilk duraktan başlayalım. Olimpiyat tarzı yarışmaların ne kadar eski tarihlerde düzenlenmeye başladığı hala tartışma konusu. Ama bu tarz oyunların yaklaşık 3000 yıl önce Yunanistan'da gerçekleşmeye başladığını biliyoruz. Çünkü olimpiyada bulunan bir dizi bronz tripodlar M.Ö. 9. yüzyıldan kaldığı hesaplanıyor. Ve bunların o dönemdeki etkinliklerde ödül olarak verildiği tahmin ediliyor. Ve M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına doğru en az 4 Yunan spor festivali o dönemde oldukça ünlüydü. Delphi'deki Pythian oyunları, Nemea oyunları, Korint yakınlarında düzenlenen İstimiye oyunları ve Olimpiyada düzenlenen olimpiyat oyunları. Şimdi görüldüğü üzere o dönemde başka oyunlar olmasına rağmen içlerinden bizimkisi dini sebeplerden dolayı biraz daha ünlüydü. Çünkü bu oyunlar esas olarak Yunan tanrı ve tanrıçaların babası Zeus'un onuruna düzenlenen dini bir festivalin parçasıydı. Şimdi dini bir festival içinde o dönemde kutsal bir alan olarak bu oyunlara en uygun bölge Olimpiya'ydı. Çünkü bu bölge ismiyle Yunanistan'ın en büyük dağı ve tanrı ve tanrıçaların evi olarak kabul edilen Olimpos Dağı'na bir atıf yapabiliyordu. Ve tarihi kaynaklara göre ilk defa Kuzeybatı Mora'daki Elis şehir devleti tarafından olimpiyat oyunları M.Ö. 776 yılında gerçekleşti. Ve ilk olimpiyat şampiyonu Stadion yarışını kazanan aşçı Elis'le Korayavus oldu. İşte öyle Stadion yarışı denince aklınıza öyle kılıçlar, kalkanlar, mızraklar, askerler falan gelmesin. Bu bildiğiniz kısa mesafe koşusu. Bu yarış 600 ayak uzunluğunda olan 192 metrelik bir koşuydu. Tabi daha sonralarında diğer farklı yarış türleri olimpiyatlara eklendi. Ve bu oyunlar yaklaşık 1000 yıl boyunca devam etti. Milattan önce 146'da Yunanistan, Roma İmparatorluğu'nun bir parçası haline geldi. Romalılar Yunan atletizmine ve yarışmalarına fazla ilgi göstermediler. Roma gladyatör gösterileri ve takım araba yarışlarını olimpiyatlardan bir kere ayırmamız gerekiyor. Yunanlılar için bunlar yarışmalardı. Romalılar için ise oyunlardı. Yunanlılar başlangıçta festivalleri yarışmacılar için yaparken Romalılar ise halk için düzenliyordu. Birisinde öncelikli olarak rekabet vardı, diğerinde ise eğlence hakimdi. Ve Roma İmparatorluğu'nda Hristiyanlığın milattan sonra 313'te Milano Fermanı ile serbest kalması ve 380'de de resmi dini haline gelmesi sebebiyle kadere bakın ki bu din ile başlayan ihtişamlı oyunlar yine bir din ile son buldu. Oyunların resmi olarak ne zaman sona erdiği konusunda fikir birliği olmasa da en yaygın kabul gören tarihler bunlar ve aşağı yukarı 1500 yıl boyunca olimpiyatlar olmadı. Şimdi gelin ikinci durağımız olan Paris'te 1863 yılında aristokrat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Baron Pierre de Coubertin'i ziyaret edelim. Coubertin genç yaşlardan itibaren eğitim ve tarih konularına büyük ilgi duymaya başlıyor. Eğitim amacıyla İngiltere'ye gittiğinde sporun eğitimdeki önemini fark ediyor. Sporun fiziksel bir aktivite dışında uluslararası barışı sağlayarak evrensel bağlayıcı bir güçte olabileceğini fark ediyor ve modern anlamda olimpiyatları canlandırma fikrini buradan yakalıyor. 1892'de Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde ilk kez modern olimpiyatlar oyunlarını yeniden başlatma fikrini kamuoyuna sunuyor. Ama yeterli ilgiyi alamıyor. 2 yıl sonra ise aynı üniversitede düzenlenen Uluslararası Atletizm Kongresi'nde IOC'nin kurulmasını öneriyor ve bu kabul ediliyor. Sonrasında ilk oyunlar 1896'da Atina'da düzenleniyor. İşte modern olimpiyatlar böyle başlıyor. Şimdi gelelim olimpiyatlarla ilgili bilmemiz gereken en temel sembollere. Öncelikle olimpiyatların başlama tarihinden 3-4 ay önce Yunanistan'ın Olimpiya bölgesinde antik yöntemlere uygun olarak güneş ışınları ve bir ayna kullanılarak meşale yakılıyor. Ardından meşale çeşitli sporcular ve özel isimler tarafından bir bayrak yarışı gibi taşınarak oyunların düzenleneceği ülkeye götürülüyor. Ve sonrasında meşale ev sahibi ülkeye ulaştığında açılış töreninde stadyuma getiriliyor ve olimpiyat ateşi yakılarak oyunlar resmi olarak başlatılıyor. Olimpiyat bayrağı ise Coubertin tarafından 1914'te tasarlandı. Beyaz zemin üzerinde 5 tane iç içe geçen halkalar var. Bu renklerin seçilmesi tesadüf değil aslında. Çünkü tüm ulusal bayrakları kapsayan bir çeşitliliği simgeliyor. Bu halkalar ise 5 yerleşim kıtasının birliğini ifade ediyor. Şimdi gelelim ilginç bilgilere. Modern olimpiyat oyunlarında kazanılan ilk madalya Amerikalı atlet James Connolly. İlk kadın sporcular ilk kez 1900 Paris olimpiyatlarında yarışıyor.
Olimpiyatların en çok düzenlendiği şehirler Londra ve Paris. İlk televizyon yayını 1936 Berlin Olimpiyatları. En yaşlı olimpiyatçı Oscar Swan. En geç olimpiyatçı ise jimnastikçi Dimitris Landras. En çok madalya kazanan sporcu Amerikalı Michael Phelps. En çok madalya kazanan ülke ise ABD. Bizim ülkemizden ise ilk olimpiyat katılımı Osmanlı İmparatorluğu'nu temsilen Alekopoulos. İlk madalya 1936 Berlin'de Ahmet Kireççi. Aynı yıl ilk altın madalya Yaşar Erkan. İlk kadın madalyası 1992 Barcelona Olimpiyatlarında Hülya Şenyurt. En çok altın madalya kazanan sporcular ise Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu. En başarılı spor dalı ise güreş. Ve bu yıl olimpiyat meşalesi 16 Nisan'da Yunanistan'ın Olimpiya bölgesinde yakıldı. 8 Mayıs'ta ise Fransa'ya getirildi ve ülke genelinde dolaştırıldı. Ve 26 Temmuz 2024'te Paris'te ateş yakıldı. Ve ayrıca bu olimpiyatlarda verilen madalyalar 1889'da tamamlanan orijinal Eyfel Kulesi'nden gelen demirlerden birer parça içeriyor. Hiç seyrettiniz mi bilmiyorum ama breakdance ilk defa bu olimpiyatlarda yer aldı. Ayrıca bu olimpiyatlarda ABD toplamda 3000 madalyayı geçerek bir rekor kırdı. Ve 2024 Paris Olimpiyatları birçok özel anlara tanıklık etti. Ve Türkiye 40 yıl aradan sonra ilk defa altınsız kapattı. Ve 3 gümüş, 5 bronz madalya alarak olimpiyatları tamamladı. 2028 Los Angeles'ta görüşmek üzere.